Bu video YouTube'daki OSM Center destekçileri sayesinde yapılmıştır. Dostlar selamlar. Yeni bir OSM Center videosuna hoş geldiniz. Bugün başlıktan da görmüş olacağınız gibi gerçekten önemli bir konu hakkında sizlerle tartışacağız. Fikirlerimi belirteceğim ve sizlerin de yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtmenizi isteyeceğim. Öncelikle konuşmaya başlamadan ve fikirlerimi söylemeden önce biraz hasta olduğumu ve nefes alıp verişlerinde hırıltı duyabileceğinizi söylemek istiyorum. O yüzden şimdiden affınıza sığınıyorum ve kusura bakmayın demek istiyorum. Şimdi şöyle bir durum oldu dostlar. Bilenler vardır belki. OSM yeni güncellemeyle beraber şöyle görmüş olduğunuz zaten direkt karşımıza çıkıyor. 3 tane paket geldi. Bu paketlerde şöyle açmak gerekirse 659 TL şu an iOS'ta. Fakat Android sürümlerde 160 lira olan Flashback paketleri geldi. Onlara hemen bir göz atmak istiyorum. Daha sonrasında sizlerle beraber bu konu hakkında tartışacağız. Görmüş olduğunuz gibi paketten 3 tane oyuncu çıkıyor. İlk oyuncu 90-94 overall arasında oluyor. İkinci oyuncu 97 gücünde oluyor. Üçüncü oyuncu da 100-105, 106-110 veyahut da 111-114 overall arasında bir güce sahip olmuş oluyor. Yani siz bu paketi aldığınız zaman 114'lük bir oyuncuya sahip olma şansını yakalıyorsunuz. Hem de sadece 160 liraya bunu sağlayabiliyorsunuz. Tabi bu Android'de 160 lira, iOS'ta iPhone kullanıcılarında 660 lira. Hatta şöyle bir şey konuştu bugün ekipteki arkadaşlarımla. Bunun da hepsine selam olsun. Huawei model telefonla kullanan arkadaşlar için, Çin menşeili telefon kullanan arkadaşlar için hatta 160 lira değil 130-120 lira bandında olduğunu öğrendim. Yani açıkçası burada çifte standartlık bir durum da söz konusu. Bunu da ilerleyen süreçte konuşacağımızı düşünüyorum. Evet. Diğer paketimiz 569 birazcık daha burada güç farkını azaltmışlar. 90-94. Burada 100 barajını aşıtmamışlar. Diyecektim ki oyuncu 3'te yine baktığımız zaman 110 overall'a kadar oyuncu çıkarma şansına sahip oluyoruz. Son olarak da 3. paketimizde bu da 250 lira bandında 70-74'lük bir oyuncu. 75-79 ve 85-93 190 bandında çıkıyor. 94 %10 bandında çıkıyor. Yani mesela baktığınızda 250 lira verip 70'lik oyuncu almak da ayrı bir tarafta bir kerizlik gibi duruyor. Gerçekten OSM acımıyor. Her türlü arkadaşlarımızı, bizleri kazıklama derdine düşmüş diyebiliriz. Bakalım ne olacak. Burada da bir de şöyle bir durum var. 6250 coins indirime gidilmiş sanırım. 16200'lük bir coins söz konusu olmuş. Bu da 4150 TL bandında gözüküyor. En soldaki menüde de baktığımız zaman evrensel antrenör, ayın en iyi oyuncusu ve 100 artı paketi bizlere veriyor. O da 950 lira bandında bir fiyatı var. Evet, şimdi en başa döndüğümüz zaman da olayı az çok anlatmaya çalıştım. Burada konuşacağımız konu da artık bu. Online Soccer Manager oyununun yeni güncelleme ile beraber hep sürekli getirdiği bu paketler menajerlerin, takımların şampiyonluk şansını nasıl etkilediğini biraz konuşmak istiyorum sizlerle. O yüzden bu hafta taktik videosu değil, birazcık daha OSM eleştiri videosu olacak bu. Keza şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi çok önceden bunun videosunu yapmıştık. Hatta bazı arkadaşlar da fikirlerini belirtmişlerdi. Onları da ben burada yayınlamak istiyorum. Arka metinde ben konuşurken en azından yorumların ne kadar değerli olduğunu hissettirecektir diye düşünüyorum. Şimdi dostlar ben bu arada bu kadar eleştirdikten sonra sizlere bir şey göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi ben bu iki paketi şöyle diyeyim, daha doğrusu ben bu en güçlü paketi aldım. Hatta 2 tane aldım. Bunu niye aldım? Öncelikle bunu denemek istiyorum. Niye denemek istiyorum? Ben Yılmaz abi bilenler vardır. Ekibimizde Okur Severus. Kendisi çok başarılı ve ekibimizin çok önemli olmazsa olmaz isimlerindendir. Buradan da hatta kendisine selam yollamak istiyorum. 2024 ve 2005 yılının en fazla izlenen OSM taktik videosunda da sahibidir kendisi. Onunla bir konuşmamız oldu ve bu konuşma doğrultusunda da ikimiz de VIP lige davet edilmiştik ve ben bu ligde para harcayacağımı, o da para harcamayacağını söyledi. İkimiz lig sonunda artık burada slotlarımızı karşılaştırarak ben kaç milyon yaptım, Yılmaz abi kaç milyon yaptı veyahut da ben hangi derecede bitirdim, Okur Severus hangi derecede bitirdi. Buradaki rekabeti ölçmek için bir test aşamasına girmek istedik. Bu yüzden ben bugün sizler huzurunda 2 tane paket aldım ve bu paketleri sizlerle beraber açacağım. Şu an Nottingham Forest takımıyla görmüş olduğunuz gibi kadro değerimde 238 milyonla 4. sırada yer alıyorum. Bu paketleri açtıktan sonra bakalım kaçıncı sıraya kadar yükseleceğiz. Ben de bunu merak ediyorum. Umarım güzel bir eleştiri videosu olacaktır diye de tahmin ediyorum. Lütfen arkadaşlar, aklınıza takılan bir kısım varsa veyahut da eleştiriye katkı sunmak isterseniz olumlu olumsuz yorumlar kısmında bunları belirtirseniz sevinirim. Şimdi ben size soru sorayım. Siz de yorumlar kısmında yine cevaplayın arkadaşlar. Online Soccer Manager, OSM artık parayla kazanılan bir oyun mu? Bana kalırsa evet, tamamen pay to win dediğimiz
öde ve kazan sistemine geçiş yapan oyunlardan bir tanesi olmuş durumda. Ben 2013'ten beri yaklaşık 12-13 yıldan beri bu oyunu oynayan bir menajer olarak, hatta işte YouTube'da, Instagram'da veyahut da işte ekip bazlı olsun üst kademelerde savaşmış ve yer alan bir menajer olarak artık bunu kendime net bir şeyle söyleyebiliyorum. Bunu itiraf da edebiliyorum. Eğer bir paran varsa, bir bütçen varsa bu oyunda kralsın. Eğer bir bütçen yoksa ve özellikle oyuna yeni başladıysan hiçbir taktik zekaya, hiçbir formasyona, kanatları kullanmaya, merkezden pasta gitmeye hiçbir şekilde gerek yok diyebilirim. Peki bu paketler abartı mı diye de sorayım size. Bence abartı. Görmüş olduğunuz gibi evet, bazen 99'a kadar, hatta 95-99 over'a kadar hani okey diyebilirim ama yani şu gelen son paketle benim burada 114'lük bir oyuncu çıkarmam demek, şu an şu seviyede. Benim burada 114'lük bir oyuncu çıkarmam demek. Nereden baksanız 100 milyonluk bir oyuncu zaten kendisi. 80-90 milyonu vardır. Yani şu an burada kadro değerinde ligimizin lideri Arsenal'de bakın 92'lik bir oyuncu var. 93'lük bir oyuncu var. 99'luk bir oyuncu var. Bu kadar. Ben 114 çıkartıyorum. Düşün. Adam Arsenal. Ben Nottingham Forest, daha mütevazi bir İngiliz kulübüyüm. Ama 114 overall'da şu an ligin kadro değerinin üstüne çıkacağım. Mesela Chelsea'ye bakalım. Kaç var? 85 var. 94 var. 96 var. Bu arada ben de şöyle söyleyeyim. Ben dediğim gibi oyunu uzun yıllardır oynadığım için zaten kale 104'lük bir Davis çektim, o ayrı konu. Ama bir de bunun üstüne şimdi 114 overall gelmesi ve özellikle antrenman etkinliğinde bu oyuncunun da 20 yaş ve altı geldiğini düşündüğünüz zaman bu oyuncu yaklaşık kaç gün var maçımıza? 2 gün sonra inanın bana 130 olmazsa ben de bu oyunu silerim. Çok ciddi söylüyorum. Bugün bakalım sizlerle beraber güzel bir deneye de başlamış olacağız aslında. Ben bu arada evet paketi size anlattım. Tarafsız anlatmaya çalıştım. Ne kadar bunu beceremesem de, bunu başaramasam da. Çünkü biraz doluyuz bu konular hakkında. Bu kadar emek vermişiz. Yıllardır bu oyun içinde olup OSM Central'la beraber 3 yıldır ki 24 Şubat'ta olması lazım. Pardon, 27 Şubat'ta olması lazım. OSM Central'ın 3. yılını kutlayacağız. Böyle bir seviyeye bu kadar emek vererek, yıllar boyu emek vererek gelmişken böyle paketlerle bu oyunun dengesinin bozulması, tamamen pay to win sistemine geçilmesi ve oyunun değersizleştirilmesi benim canımı sıkıyor. Tabii ki de kimse bu paketleri gördükten sonra hiç kimsenin de bir etkisi yok. Bu avantaj sağlamaz veyahut da oyun dengesini bozmaz demeyeceğini düşünüyorum. Bu yüzden de bunun anlamının en iyi yolu test etmek olacak. Biz de şu an bu testin içerisindeyiz. Sizi de buna dahil ettik. Hızlı bir şekilde, çok da uzatmadan paketimizi açalım. Evet dostlar, geldik. Hemen buradan paket açılışımızı yapalım. Bakalım ilk paketimizde bize hangi oyuncuyu verecek? Ben de merakla bekliyorum. Evet, ilk paketimizi açıyoruz bakalım. Efsaneler paketinde bize ne çıkacak? Hakan Çalhanoğlu geldi. David Silva geldi. Bir de 101 overall'lık Ciro Immobile geldi. Şimdi bir de 35 yaşında geldi. Bakalım. Hakan Çalhanoğlu 90. Okey. Paketin en altı geldi büyük ihtimalle. 97 demişlerdi. Yine defansif gücü 97 olarak David Silva geldi. O da efsanelerden geldi bir de. Bir de Ciro Immobile geldi. 101 hücum gücü ve 31 milyonluk bir fiyatıyla, ki 35 yaşında bir Immobile'yi ben ne yapayım? O da ayrı bir komedi olmuş. Yani oyuncu alıyorsun, para veriyorsun. Aldığın oyuncu da 35 yaşında Immobile geliyor. Hani emekli olma aşamasında. Hani eğer Türkiye vatandaşı olsa büyük ihtimalle EYT falan da vurabilecek bir arkadaşımız ama baktığınız zaman satın aldığınız paketten çıkabiliyor kendisi. Evet, ikinci son paketimizi açalım, bakalım kimler geliyor. Bir tane Hakan Çalhanoğlu hatta inanamıyorum. 2 tane Hakan Çalhanoğlu. Şu an herhalde kafası karıştı oyunun. Hakim Ziyech geldi. David Silva geldi ve Hakan Çalhanoğlu geldi dostlar bir daha. Şu an ben bir şeyi merak ediyorum. Bende kaç tane Hakan Çalhanoğlu var? Bir bakmak istiyorum. Dostlar inanamıyorum şu an. Gerçekten bu doğru olmasın. Ya bunun doğru olmasını istemiyorum şu an. Yani şu an kadromda 2 tane David Silva, 2 tane Hakan Çalhanoğlu var. Şu an çok şaşkınım. Aslında ben bu evet yani video eleştiri videosu olacaktı fakat ya bu kadar da değil be abi. Yani harbiden bu kadar da değil. Şu an bu gerçek mi? Bir daha bir girmek istiyorum ya. Yanlışlık olması lazım. Cidden yanlışlık olması lazım. Umarım yanlışlık vardı. Çok ağır konuşacağım. Gerçekten çok ağır. Şu an oyunu dahi bırakabilirim. Şu an şu saniye.
Evet, Nottingham Forest VIP ligimize bir daha bir giriş yapıyorum. Ya lütfen şaka olsun. Bunu yapmayın. Evet abi, gerçek. Gerçek, şu an kadromda 2 tane David Silva, 2 tane Hakan Çalhanoğlu var. İnanamıyorum. Yani şu an şu seviyede ne diyeceğimi hiç bilemiyorum. Nutkum tutuldu. Yani ligin dengesini bırakın, benim dengem bozuldu dostlar. Gerçekten tuhaf. Bu konu hakkında da yorumlarınızı merak ediyorum. Şu an kelimelerin çok da anlamını yitirdiği bir noktadayız. Yani bu kadar emek verdiğim oyunun şu hale düşmesi. Şu an aslında canlı canlı benim de kendimi sorguladığım anlara şahit oluyorsunuz. Belki de son videomuz da olabilir. Böyle bir yapının, böyle bir durumun parçası olmak ne kadar isteyebiliriz bilmiyorum. En azından satalım arkadaşlarımızı. Şöyle. Bir oyun şu donma olayı var. Heh. David Silva, Hakan Şah, bir tanesini satalım. Şöyle yapalım. Evet. Satılığa koyduk. Burada 35 yaşında bir Immobile'm var benim dostlar. Immobile'm 35 yaşında EYT'den emekli olacak. Buna foul yapılmaz. Şöyle yapalım. 72'den satmaya çalışalım. Evet, yani şu an deneyin içindeyiz ama gerçekten tam bir deney oldu. Şu an kadroda kaçıncı olduk mesela dostlar. Evet, kadro görmüş olduğunuz gibi 100 milyon bir fark attık. Arsenal takımına. 400 milyon olduk diyebiliriz. Hatta paramız da var. O zaman hızlı bir şekilde biz hemen antrenmanlarımızı yerleştirelim. Ya burada yani Hakim Ziyech'i yerleştirelim bakalım. Orta saha David Silva oynar, 26 yaşında. Şunu yerleştirelim. Satmadığımızı yerleştirelim. Evet, Lukeba'yı yerleştirelim. Kalecimizi koyalım ve buraya Immobile'yi de yerleştirelim. Birazdan şimdi onlardan hızlı bitir yapacağım. Keza 48 dakika sonra antrenmanlar inanacağı için daha fazla katkı sağlayacaklar dostlar. Onun için olabildiği kadar hızlı şekilde şu an bu arkadaşlarımızın gücünü biraz yükseltelim. Hatta öncesinde de şöyle bir 4-3-6 taktiğimizi dizelim. Bakalım nasıl olacak? Nasıl bir görüntü olacak? Şimdi ben mesela niye buraya Silva'yı koyamadım? Ya inanamıyorum. Bak mesela şu an oyuna Silva'yı dizişte aynı oyuncudan birden fazla olamaz diyor. Ya ilk 11'e koydurmuyor. Yani şöyle, ilk 11'de oynatamayacağım oyuncu bana para karşılığında sattı. OSM. Yani para verip aldığım oyuncu oynatamıyorum. Çünkü 2 tane var abi. Çok yazık. Çok çok yazık. Şu an gerçekten çok yazık. Evet, Gibbs White oynasın. Yani ne diyebilirim. Taktikler diyelim. Çok bir anlamı yok şu saatten sonra ama uzmanlar diyelim. 35 yaşında dediğimi koyalım. Yani evet, sizlerin mutlaka yorumlarını bekliyorum dostlar. Bu arada ben hızlı bir şey dostluk maç atacağım. Biraz arkadaşların yükselmesini bekliyorum. Bu oyunu ben değil mi, yıllardır oynuyorum ve seviyorum aslında. OSM çok şey başardığımız, YouTube'da gelir dahi elde ettiğimiz bir oyun. Fakat bu OSM'nin ben bu şekilde çok da fazla ayakta durabileceğini, sektörde güçlü kalabileceğini düşünmüyorum. Artık rekabetin tamamen bittiği kanısındayım. Tabi burada Türk YouTuber arkadaşlarımız Hamza Yaz YouTube, OSM TR, OSM Drip, onlar da belki bu konu hakkında içerik üretirler veyahut da video çekerler. Eğer imkanımız olursa beraber böyle bir konferans adı altında dördümüzün, beşimizin neyse artık bir video çekmesini ben çok isterim. Hatta bununla alakalı da açık bir davetli yollamak istiyorum. Hatta Skype'tan veyahut da Discord'dan nereden olursa olsun tüm OSM menajerleri dahil olarak da bir söyleşi gerçekleştirebiliriz. Ben çok keyif alırım bu durumdan. Bazı arkadaşlar evet bu paketle beraber bugün ekipleri konuştuğumuzda şöyle bir durum söz konusu oldu. Evet, bu bir oyun. Sonuçta bunların da bir sunucusu var, bir geliştirmesi, bir modellemesi, bir güncellemesi var. Hepsi maliyet olarak bir yorum geldi. Fakat
Evet, bunun hepsi bir maliyet, bir güncelleme var, bir sunucu var. Fakat OSM yıllardır aynı sunucu, aynı güncellemeler. Yaptığı tek şey renkleri değiştirmek, ne bileyim buradaki sembolleri, simgeleri değiştirmek ve her yıl zorunlu oldukları için oyuncuların yaşını ve overall ratinglerini de yükseltip indiriyorlar. Onun dışında ben hiçbir şekilde OSM üzerinde bir etkili olduklarını düşünmüyorum. Herhangi adam akıllı bir güncelleme attıklarını düşünmüyorum. Hep söylediğim şey, ilk videoda da söylemiştim. Ben artık OSM'in iki boyutlu da olsa, kutu kafa da olsa ben maçımı izlemek istiyorum. Ben buraya para veriyorsam, ben buraya emek harcıyorsam, zaman harcıyorsam, transfer yapıp bunu kovalıyorsam oyuncuların nasıl bir performans sergilediğini görmek istiyorum. Yani 90+5'te rastgele gelen bir topun 90'a gidip ağlarla buluşmasından sonraki yapacağı sunucunun yorumunu görmek istemiyorum. Veyahut da taktik ve diziş efsaneydi ama sadece şanssızlık yazıp 3-0 2-0 kaybetmek istemiyorum. Hiç yoksa mesela 15-20 rating üstün olduğum takıma karşı berabere kalmak hiç istemiyorum. Çünkü benim overall'lı oyun, yani benim forvet oyuncum 100 overall'lı. Rakip kaleci 60 overall. Ben gol atamıyorum. Diyor ki bana senin forvetin rakip kaleciyi mağlup edebilecek kadar iyi değil diyor. Arada 40 rank var. Yani inanamazsınız. Artık belli bir yere gelmiş durumdayız. Artık cidden canımız sıkılıyor. Umarım bu eleştiri videolu birileri tarafından iletiliyordur. Bilmiyorum, geçen hafta Osimhen TR kanalında bir moderatör arkadaş çıkmış. Görevi nedir, vasfı nedir? En son gittiğimde formasını falan gösteriyordu yayında. Çok da duramadım yayında. Bilmiyorum. Umarım bunlar bir şekilde de olsa OSM'ye ulaşıp da bunları söyleyebiliyorlardır. Ben OSM'yi tanıttığım videoda OSM kurucusu Yuri'ne uğraştım ama artık Yuri'nin de oyunla bir bağı yok. Zamanında bu oyunu kurdu. Evet, daha sonrasında bir sürü oyun adıyla beraber OFM'ydi, OSM oldu. İşte farklı bir yerdeydi, Miniclip'teydi, farklı bir yere satıldı vesaire bir şeyler oldu. Yani bu kadar şeyin ardından sonra e, bir şey olması gerekiyor. Bu oyun ilk çıkardıkları şirketin oyunu değil. Artık 4-5 kere el değiştirmiş bir oyun. Hiçbiri de mi bir şey katamaz? Hiçbiri de mi bir şey yapamaz? Bilemiyorum. Canlı canlı şahit oldunuz. Para verip aldığım oyuncu şu an ben ilk 11'de oynatamıyorum. Niye oynatamıyorum? Çünkü OSM'yi oynatamıyorum. Çok konuşacak şey var ama susmak da bazen her şeyi anlatıyor diye düşünüyorum. Tamamen pay to win sistemine giriş yapmış bir oyun. Kendisi artık bazen Ekşi Sözlük'te okuyorum. Bu OSM ile alakalı yazarlar konuşuyorlar, şey yapıyorlar ama inanın bana az bile söylüyorlar. O kadar büyük eleştiriler var ki oyun hakkında. Az bile söylediklerini düşünüyorum. Hani aslında artık OSM'yi savunmak dahi istemiyorum. Çünkü ben de çok sıkıldığımı ve artık bırakmam gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde rekabetin asla adaletli ve dengeli olacağını düşünmüyorum. E, Hatta birkaç tane soru sormuştum ilk başlarken. Şu an bu paketlerle avantajım var mı? Evet, var. Ne de olsa Silva ve Hakan Çalhanoğlu ne kadar kullanamasam da geldiler ve benim kadro kalitemi yukarı çıkardılar. En kötü satarım, yine buradan para olarak geri kazanırım vesaire. Küçük bir avantaj mı? Gayet de büyük bir avantaj. Şu an mesela ligdeki Birkan Hoca bana mesaj atıyor. Niye paket aldığın gibisine eleştiride bulunuyor. Almam. Normalde almam ama alırım da. Yani işte bak, olay bu. Şu an durum bu. Şu an ben bu paketi aldım ve rekabet kaldı mı? Kalmadı. Ben arkadaşımın önüne geçtim mi? Geçtim. Buradan Birkan Hoca'ya selam söylemek istiyorum. Arkadaş gerçekten oyunda aktif ve beni şu an gördü belli ki. Marsilya takımı Birkan Hoca'ya selam yollayalım. Ama bahsettiğim olay buydu. Şu an mesela Birkan Hoca bana büyük ihtimalle kızmış durumda. Niye paket aldım diye. Çünkü o sene bana bu hakkı veriyor. Vermemesi gerekiyor. O sene bana bu hakkı verirse ben gider bir tane alırım. Maddi durum yettiği kadar alırım. Ama işte durum bu. Evet dostlar, buradaki arkadaşlar en azından bir selam yollayalım. Çünkü onların haklarına girmiş gibi hissediyorum biraz. Şöyle isimlerini gösterelim. Hepsine tek tek selam yollamış olalım bu şekilde. Evet, büyük ihtimalle ligdeki herkese bana kamp atacak. Bir de o da ayrı bir sıkıntı. Gelip burada antrenman kampında bir daha coin harcayacağım. Bakalım, göreceğiz dostlar. Evet, bir videonun da sonuna gelmiş olduk. Bu taktik videosu olmadı. Sizlerle beraber biraz dertleşmek, konuşmak istedim ve oynadığımız oyunun ne kadar dandik olduğunu aslında sizlere birebir göstermek istedim. Şu an mesela neydi? Yerlilik kadroda. İki tane David Silva, iki tane Hakan Çalhanoğlu var. Görmüş olduğunuz gibi. Allah yardımcım olsun. Bakalım. Bu lig bittiğinde yine dediğim gibi Okur Severus'la beraber bir videoyla karşınızda olacağız. Bakalım bu yeni güncellemeler, yeni paketler rekabeti arttırıyor mu yoksa oyundaki güç dengesini tamamen bozuyor mu? Beraber göreceğiz dostlar. Evet.
Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın. Silva ve Çağlanoğlu'nun size selam var. Görüşürüz.